Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli, çok kolay, çok güzel bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde pudra pembe ve siyah olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara, modelim de bu şekilde. Çok şık, çok hoş, zarif bir model oldu. Patiğimizin yandan duruşu, tabanımız, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize başlayalım hanımlar. Burun kısmından 12 ilmek atarak başlıyorum. Şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum 12. 12 ilmeği attıktan sonra geri dönüyorum. İlk sırada hanımlar kenar ilmeğini aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5 ile de geçeceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişim ile örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında tığ yardımı ile ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. 3 ilmek oldu şişimde. Şu 4, 5 ve 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Bakın şu birinci ilmeğim. 2, üçüncü ilmeğim. 4. 5 ve hemen şu kenardan da bir ilmek çıkarıyorum. Onu da şişime taktım 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik böyle aynı yöne dolana dolana örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine örüyorum düz olarak. Dördüncü şişime geldim. Buradaki alt ilmeğimi de yine örüyorum. Böylece bir sıra ördük. Bir sırayı tamamlamış olduk. Tekrar ilk şişime geldim. Şimdi burada şişlerin yerini karıştıranlar varsa da şu ilk şişin altına küçük bir ip ya da iğne gibi bir şey takarsanız ilk şişin yeri belli olur. Zaten devamında gelen şişler ikinci, üçüncü, dördüncü diye sıralanıyor. Şimdi artırma zamanı hanımlar. Patik burnuna baktığımızda artırma işlemini şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarım başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve bunu da örüyorum. Bakın artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi yine düz örüyorum. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 7 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum ve kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Yani bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim.
5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir sıra yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Evet, ikinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, şimdi tekrar ilk şişime geldim. Artırma zamanı. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Burada da hanımlar 8 ilmeğimiz oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm ve kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki ilmekleri düz öreceğiz, sonra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patik burnunu tamamlayacağız. Hanımlar, bu modelimizde her bir şişimizde 15'er ilmek olana kadar artırma yapacağız. Ardından modele başlayacağız. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, her bir şişimde 15'er ilmek olana kadar artırdım. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele geçeceğiz. Bakın, baklava dilimi şeklinde desenlerimiz var. Her bir desenimiz 10 sıradan oluşuyor. İlk desenin ilk baklava diliminin 9. sırasını yaparken ikinci baklava diliminin de ilk sırasını başlatacağız. Hemen modele başlayalım. İlk şişimdeyim hanımlar. Modelde 1. sıramız. İlk 2 ilmeğimi pembe ile örüyorum. Ardından siyahımı ekleyeceğim hemen buraya. Bir ilmek siyah örüyorum. Şöyle bir tane siyah. Hemen siyah ipimin ucunu düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye 2 tane düğüm atıyorum buraya. Şöyle. İkinci düğümümü de attım. Modelin ilk sırasında ilk 2 ilmeği pudra ile ördük. Bir tane siyah ördük. Bu sıramız 2 pudra 1 siyah olacak şekilde devam ediyor. Bakın, 2 pudra ördüm, 1 siyah. 2 ilmek pudra, 1 ilmek siyah. 2 pudra, 1 siyah. 2 pudra pembe örüyorum, 1 siyah. İkinci şişimden de devam edeceğim. Yine 2 ilmek pudra örüyorum, 1 ilmek siyah. 2 pudra, 1 siyah. 2 pudra, 1 siyah. 2 pudra, 1 siyah. 2 pudra, 1 siyah. Üçüncü şişime geldim. Yine 2 pudra pembe, 1 ilmek siyah. 4 şişimizde de aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bir sıra. 2 pudra, 1 siyah. 2 pudra, 1 siyah. 2 pudra, 1 siyah. Dördüncü şişime geldim. Burada da yine aynı işleme devam ediyorum. 2 pudra, 1 siyah. 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 Modelin ilk sırasını kurduk hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. İkinci sıramız. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yine pudra ilmekleri pudra ile, siyahları da siyah ile örüyoruz. 2 pudra 1 siyah devam ediyoruz. Bu şekilde gördüğümüz renklerle ilmekleri örüyoruz. Evet, ilk şişimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet, diğer 3 şişimi de ördüm geldim. Tekrar ilk şişimizdeyiz. Modelde 3. sıramız. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi pudra ile örüyorum. Ardından siyahımı aldım.
İlmekleri başlangıçları aynen benim gibi yaparsanız model tam kurulur. Bir pudradan sonra 3 siyah, 3 ilmek pudra, 3 ilmek siyah, 3 ilmek pudra. Model bu şekilde devam edecek. Tekrardan 3 ilmek siyah örüyorum. İkinci şişime geldim. Üçüncü siyahımı da buradan alarak ördüm. Hemen yanına 3 pudra. Modelin 3. sırası 3 pudra, 3 siyah olacak şekilde örülüyor. 3 siyahımı ördüm. Hemen yanına yine 3 ilmek pudra, 3 siyah. Tekrar 3 tane pudra. Üçüncü şişimdeyim. Şu 3. pudra ilmeğim. 3 siyah. 3 pudra. 3 siyah. Yine 3 tane pudra. 3 tane siyah örüyorum. Tekrar 3 ilmek pudra. 3 siyah. 3 pudra. 3 siyah ve son 2 ilmeği pudra ile ördüm. Modelde 3. sıramızı tamamladık. Modelde 4. sırada hanımlar yine 3. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Pudra ilmeklerimi pudra ile örüyorum. Şöyle siyah ilmeklerimi de siyah ile. Yine 3 pudra 3 siyah devam edeceğiz. 2 sıra hep aynı model kuruluyor burada. Modelde 4. sıramız ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 siyah, 3 pudra, tekrardan 3 siyah diye böyle devam edecek. Şöyle. Diğer 3 işimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde 5. sıramız. Bu sıramızda şöyle yapıyoruz. İlk 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 1 ilmek pudra. 2 ilmek siyah. 1 pudra. 2 siyah. 1 pudra. 2 siyah. 1 pudra. 2 siyah. 1 pudra. Diğer şişimizde de yine 2 siyah diye devam edeceğiz. Modelimizin 5. sırası böyle yapılacak. Diğer 3 işimizde de yine 2 siyah 1 pudra olacak şekilde örelim. Tekrar ilk şişte buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. 6. sıramız. 5. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yine siyahları siyah, pudraları da pudra ile örüyoruz. 2 siyah, 1 pudra. 2 siyah, 1 pudra. 2 siyah, 1 pudra. Bu şekilde 6. sıramız. Diğer 3 işimizi de örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimizdeyiz hanımlar. Modelde 7. sıramız. İlk ilmeğimi pudra ile örüyorum. Yanına 3 tane siyah. Modelin devamında yine 3 pudra 3 siyah olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. 7. sıramız. 3 siyah, 3 pudra. Tekrar 3 siyah, 1 pudra, 4 işte de aynı işlem devam edecek. Bakın şeklimiz şu. Diğer 3 işimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimizde 8. sıradayız. 7. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Pudra ilmekleri pudra ile, siyahları da siyah ile örüyoruz. 3 pudra, 3 siyah. 3 pudra, 3 siyah. Bu şekilde. Diğer 3 işimizi de örelim. 8. sıramızı tamamlayalım. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Tekrar ilk şişimde 9. sıradayım. Bu sıramızda bir sonraki modelinde ilk sırasını başlatacağız. Bakın şu baklava diliminin. Birinci modelin 9. sırası, ikinci modelinde ilk sırası. Şöyle yapıyoruz. İlk 2 ilmeğimi pudra ile örüyorum. Bir tane siyah. 2 pudra, 1 siyah. 2 pudra, 1 siyah. 2 pudra, 1 siyah. 2 pudra, 1 siyah. Bu bölüm
2 pudra, 1 siyah olarak devam ediyor. Diğer 3 şişimizi de örüp gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. İlk baklava diliminin 10. sırası, ikinci baklava diliminin de 2. sırası oluyor bu sıramız. Yine ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. 2 pudra, 1 siyah. 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 Bu şekilde diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz. İlk model bitti. İkinci modelin 3. sırasıyla devam edeceğiz. Bakın tam ortadaki bu ilmeklere model kurulacak. Kaydırmalı bir şekilde ilerleyecek. Bu aşamada hanımlar modelimizi bu kenara bakın tam düzgün sığdırabilelim diye ikinci modeli yaparken şöyle yapıyorum. Bakın en son 4. şişimde kalmıştım. Buradaki şu ilk 2 ilmeği örerek 4. şişime aldım. Tekrardan son modeli yaparken 3. modeli yaparken bu 2 ilmeği tekrar ilk şişimize alacağız. Şimdi ilk 2 ilmeği buraya aldım. Şu an ilk şişimdeyim. İlk şişimizdeki ilmek sayıları azaldı. Dediğim gibi 4. şişimizdeki ilmek sayısı 2 arttı. Model tam kurulsun diye böyle yaptık. Tekrar ediyorum, kafanız karışmasın. Şimdi ilk şişimdeyim. İlk 2 ilmeğimi pudra ile ördükten sonra siyahımı alıyorum. Modelimi yapıyorum. 2 pudra ile başladım. 3 siyah. Devamında 3 pudra 3 siyah olacak şekilde model devam edecek. 3 pudra 3 siyah. Bu ikinci modelimizin 3. sırası oluyor. 3 pudra 3 siyah öreceğiz. Şöyle. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet, 4 şişimde de ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimde modelde 4. sıradayız. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Pudra ilmekleri pudra ile, siyahları da siyah ile örüyorum. İlk 2 pudradan sonra 3 siyah, 3 pudra, 3 ilmek siyah, 3 ilmek pudra. Bu şekilde devam ediyoruz yine. Modelde, ikinci modelde 4. sıramız. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimde modelde 5. sıradayım hanımlar. 5. sıramızda ilk ilmeğimizi pudra ile örüyoruz. Devamında 2 siyah 1 pudra. 2 siyah 1 pudra. 2 siyah 1 pudra. 2 siyah 1 pudra. Bu şekilde 5. sıramız devam ediyor. Diğer 3 şişimizi de 2 siyah 1 pudra olacak şekilde örelim gelelim. Evet, 5. sıramı tamamladım. Tekrar ilk şişimde 6. sıradayım. 5. sıradaki işlemin aynısını yapıyoruz. Pudra ilmekleri pudra ile, siyah ilmekleri de siyah ipimiz ile örüyoruz. 2 siyah 1 pudra. Bakın şeklimiz şu. Diğer 3 şişimizi de tamamlayıp gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. İlk şişimde modelde 7. sıradayım. Bu sıramda ilk 2 ilmeğimi pudra ile örüyorum. Devamında 3 siyah 3 pudra. Bu şekilde ilmekleri öreceğiz. 3 siyah 3 pudra. Tekrardan 3 ilmek siyah örüyorum. 3 pudra diye devam ediyor. Şöyle. Diğer 3 şişimizi de örüp gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrar ilk şişimizde modelde 8. sıradayız. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Pudra ilmekleri pudra ile, siyah ilmekleri de siyah ile. 3 pudra 3 siyah 8. sıramızı yapıyoruz. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ilk şişimizdeyiz. Modelde 9. sıra. İkinci modelin 9. sırasını yaparken 3. ve sonuncu modelin de ilk sırasını başlatıyoruz. Bu sıramız da şöyle devam edecek. İlk ilmeğimi bakın şöyle siyah ile ördüm. Devamında 2 pudra 1 siyah. 2 pudra 1 siyah. 2 pudra 1 siyah. 2 pudra 1 siyah.
İkinci modelin 9. Üçüncü modelinde ilk sırası böyleydi. 2 pudra, 1 siyah. Diğer 3 şişimizde de yapalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi bu ikinci modelin 10. sırası, üçüncü modelin de 2. sırası oluyor bu sıramız. Bu sıramızda da şöyle devam ediyoruz. Yine aynı işlemi yapacağız. Siyahları siyah ile, pudraları da pudra ile. Bir pudra, bir siyah, 2 pudra. Bu şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Şöyle. Hanımlar, modelimizi yaparken ikinci modele başladığımızda dördüncü şişimizden ilk şişimizden dördüncü şişimize 2 ilmek almıştık. Bu 2 ilmeği şimdi artık üçüncü modele geçtik. Geri alıyorum. Tekrar dördüncü şişimizde de 15, ilk şişimizde de 15 ilmeğimiz oldu. İlmekleri artık geri yerli yerine koyduk. Şimdi diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrar ilk şişimdeyim. Artık bu üçüncü modelimizin 3. sırasını yapıyoruz. Bu sıramızda ilk ilmeğimi pudra ile örerek başladım. Siyahımı alıyorum. 3 siyah, 3 pudra. 3 ilmek siyah, 3 ilmek pudra. İlmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Tekrar 3 pudra, 3 siyah, 3 pudra diye devam ediyor. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, tekrar ilk şişimde modelde 4. sıradayım. Bu sıramızda yine 3. sıradaki işlemin aynısını yapıyorum. Pudra ilmeklerimi pudra ile, siyahları da siyah ipim ile örüyorum. 3 pudra, 3 siyah ilmeklerimizi örüyoruz. 3. modelimizin 4. sırası. Bakın şeklimiz bu. Diğer 3 şişi de örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ilk şişimde modelimde 5. sıradayım. Bu sıramızda yapacağımız işlem şu. İlk 2 ilmeğimi siyah ile örüyorum. 1 pudra. 2 siyah. 1 pudra. 2 siyah. 1 pudra. 2 siyah. 1 pudra. 2 siyah ve 1 pudra. 5. sıramızda böyleydi. Diğer 3 şişimizi de örüp gelelim. Evet, 5. sıramı tamamladım. Tekrar ilk şişimde 6. sıradayım. 5. sıradaki işlemin aynısını yapıyoruz. 2 siyah, 1 pembe. 2 siyah, 1 pembe. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Siyahları siyah, pembeleri de pembe ile. Bakın şeklimiz bu. Diğer 3 şişimizi de tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde 7. sıramız. Şöyle yapacağımız işlem, ilk ilmeğimi pudra ile örüyorum. Hemen yanına 3 ilmek siyah. Devamında 3 pudra, 3 siyah olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. 3. modelimizin 7. sırası. 3 pudra, 3 siyah. Şeklimiz şöyle. Diğer 3 şişi de örüp gelelim. Evet hanımlar, tekrardan ilk şişimdeyim. Modelimizde 8. sıramız. Yine 7. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Pudraları pudra ile, siyahları da siyah ile örüyoruz. 3 siyah, 3 pudra. Yine 3 siyah, 3 pudra. Tekrar 3 siyah, 3 pudra devam ediyor. Şekil bu. Diğer 3 şişi de örüp gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. İlk şişimde modelde 9. sıradayım. İlk 2 ilmeğimi pudra ile örüyorum. 1 siyah. Devamında 2 pudra, 1 siyah. 2 pudra, 1 siyah. 2 pudra, 1 siyah. 2 pudra, 1 siyah. Bu şekilde 9. sıramız örülüyor. Diğer 3 şişi de örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimizde 10. ve sonuncu sıradayız. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz yine. Pudraları pudra ile, siyahları da siyah ile. 2 pudra, 1 siyah,
2 pudra, 1 siyah, 2 pudra, 1 siyah. Bu şekilde. Diğer 3 çeşidi de örüp gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar, modelimizi de böylece tamamlamış olduk. Artık siyah ipimizi kullanmayacağız. İlmeklerin tamamını pudra pembe ipimiz ile düz olarak örüyoruz. Siyah ipimizi de kesip ucunu arkaya bağlayabiliriz hanımlar. Çünkü modelin devamında pudra ile devam edeceğiz patiğimize. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra, yani 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Ardından pudra ile bir daha dolanacağız. 2 sıra olacak. Bu şekilde 2 sıra örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra pudra ipimle düz ördüm geldim. Şimdi ilk şişimdeyim. Tam ortada bilek ayrımını yapacağız. Son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Şişimde son bir ilmek kalana kadar. Evet, son bir ilmeğim kaldı. Bu sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeğimi şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirdik. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin arka bölümlerine geldik hanımlar. Ben patiğimin bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Devamındaki ilmeklerimi de yine düz örmeye devam edeceğim hanımlar. Artık patiğimizin arka bölümüne geldik. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Bir diğer şişime geçtim. Yine düz örüyorum ilmeklerimi. Tekrar ilk şişime geldim. Burada bilek ayrımı yapmıştık. Buradaki ilmeklerimi de tekrar düz örmeye devam ediyorum. Bilek ayrımına kadar örüp geri döneceğiz hanımlar. Bakın, son 8 ilmeğim haroşa, yine düz örüyorum. Arka yüzde de bunları düz öreceğim yine. Evet, bakın ilk bilek ayrımı yaptığımız yere geldik. Şimdi geri dönüyorum. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu kadar. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bakın, buraya kenar ilmeğimle birlikte toplamda 8 ilmek haroşamı ördüm. Arka yüzdeyim. Devamındaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu kadar hanımlar. Bir diğer şişime geldim. Tabana denk gelen yerler. Yine buralardaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Tabandaki diğer şişime geldim. Yine burada da ters olarak örüyorum. Aynı şekilde. Evet, şimdi son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar. Sadece kenardaki son 8 ilmeğim haroşa, onları düz öreceğim. Bakın, son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncuyu da ördüm. Tekrar bilek ayrımına geldik. Bakın, geri dönüyorum hanımlar. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. İlk 8 ilmeğim haroşa yine düz öreceğim. Böyle ön yüzde olduğumuz için devamındaki ilmeklerimi de düz örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde ilerleyecek. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Patiğimizin arkası böyle ilerleyip gidecek. Şöyle baktığımızda kenarlarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin arka bölümüne şuraya toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken kaç numara yapacak olursanız olun,
Mutlaka ayağınıza giyin hanımlar arka bölümü. Bu arka bölümü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar, bakın yeri belli. Şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Ben 15 sıra haroşa yaptım diye siz de illa 15 sıra yapmak zorunda değilsiniz. Ayak ölçünüze göre yapmanız gerekiyor. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını tamamlayalım. Ardından topukta buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şurada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için 4 şişimdeki 15 ilmek bakın şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte topladım. Bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Topukta da model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmekte öndeki ikisini keserek örüyorum. 25 ördüm, 26'da kesim yaptım. Zaten bu sol kenara da 26 ilmek ayırmıştım. Topuğumuz için şu ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Evet, son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Şimdi tekrar geri döndük, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeği öreceğiz. 26. da kesimimizi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Devam ediyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. ilmekte öndeki ikisini aldım. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Baktığımızda bu arada 6 ilmek kaldı hanımlar. Şimdi tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 25 örüp 26'da kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, topuğumuzu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapabiliyorum hanımlar. Bu şekilde tığımı aldım elime. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer ilmeklerimi de şöyle keseceğim. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de yine bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Zaten gizli kesim olduğu için tek taraflı bir kesim. Ayağı giydikten sonra zaten belli belirsiz oluyor kesim yeri. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. 3 ilmeğin üçünü bir topluyorum. 2 tane de zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu arka ilmek aralarına şöyle girerek gizleyeceğim. Tekrar şöyle zincir tekniğiyle düğümlüyorum. Sıkılıyorum ucumuzu. Patiğimiz bu kadardı hanımlar. Gayet güzel, hoş. Çeyiz için de oldukça uygun bir model oldu. Hemen
şöyle çeviriyorum. Bakın tek taraflı şöyle bir kesim. Zaten ayağı giyince şöyle açılıyor. Şöyle duruyor. Gördüğünüz gibi izi bile belli belirsiz. Evet, görüntü itibariyle patik bu. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım hanımlar. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, modelimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Şöyle hemen düzeltelim. Bakın. Yandan görünüşü, diğer yan, taban, topuk. Evet hanımlar, bugünlük de benden bu kadar. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.